Işığını sessizce kapat. Yatağının o huzurlu, o sıcacık, yumuşacık köşesine uzan. İnkılap tarihinin o meşakkatli, uzun ve yorucu cephelerinden alnının akıyla çıktın. Üstündeki o büyük yük geride kaldı. Derin bir nefes ve yavaşça, sakin bir şekilde ver. Bu gece zaman makinesinin rotasını hududumuzun çok ötesine, bütün dünyayı kasıp kavuran o büyük fırtınalara çeviriyoruz. KPSS'nin o eleyen, o puslu köşesi olan çağdaş Türk ve dünya tarihinin kapılarını senin için açıyorum. Sen sadece bana odaklan. Zihnin mayışırken, bilinçaltın o çok uzaktaki coğrafyaların gizli kodlarını tek tek aklına kilitleyecek. Eğer kendini hazır hissediyorsan, gözlerini kapat ve 20. yüzyılın o soğuk, tüyler ürperten rüzgarlarına bırak kendini. Bölüm 1. Kızıl Fırtına ve SSCB'nin doğuşu. Yıl 1917. Dünya, Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı siperlerinde boğuşurken, kuzeyin o dondurucu soğuğunda devasa bir imparatorluk çatırdıyor. Çarlık Rusya, içerideki açlık ve sefaletin ağırlığına dayanamıyor. Bolşevik ihtilali, Lenin'in önderliğindeki işçiler ve köylüler, Çarlık rejimini yıkıp yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yani SSCB'yi kuruyor. Ancak bu yeni kızıl rüzgar sadece Rusya'nın değil, Orta Asya'da yüzyıllardır sessizce yaşayan o kadim Türk yurtlarının da üzerine kara kabir bir kabus gibi çöküyor. Özgürlük vaadiyle gelenler kısa süre sonra o geniş bozkırları demir bir yumrukla sıkmaya başlıyor. Bölüm 2. Bozkır'ın en son direnişi. Basmacı hareketi. Şimdi o Orta Asya'nın sert hırçın rüzgarlarına, Türkistan'ın o gururlu ama yorgun topraklarına iyice uzan. Rusların o baskıcı zorba politikalarına, camileri yıkarak, milli kimliği ve dini yok etme uğraşlarına karşı Bozkır'ın tam ortasında bir ateş yanıyor. Sınavlarda karşına mutlaka çıkacak o büyük isyan, basmacı hareketi. Kelime anlamı hücum eden demektir. Korbaşı Ergaş önderliğindeki Hokant şehrinde başlayan bu direniş tüm Türkistan'a yayılıyor. Amaç çok açık ve net. Türkistan, Türkistanlılarındır. Ve bu destanın içine Osmanlı'nın o cesur komutanı Enver Paşa katılıyor. Anadolu'dan çok uzaklarda, at üstünde o Kızıl Ordu'ya karşı savaşırken, Tacikistan dağlarında 1922'de elinde kılıcıyla şehit düşüyor. Basmacı hareketi, senelerce süren o amansız mücadelenin ardından Rusların ağır silahlarına ne yazık ki yenik düşüyor ve Orta Asya uzun bir Sovyet kışı yaşıyor. Bölüm 3. Uzak Doğu'da Güneşin Doğuşu. Meiji Restorasyonu. Hafızandaki o dondurucu aşırı soğuğu yavaşça, sakince dağıt. Seni çok uzaklara, dünyanın doğusuna, güneşin doğduğu topraklara götürüyorum. Orası Japonya. 19. yüzyılın sonlarına kadar Japonya dünyadan tamamen izole, derebeylerin yani şogunların hüküm sürdüğü, kılıçlı samurayların dolaştığı kapalı bir kutuydu. Ancak sınavlarda doğrudan o şifreli ismi soracaklar. İmparator Mutsuhito. İmparator bu kapalı kutuyu parçalayıp atıyor. O amansız dönemin adını zihnine iyice kazı. Meiji Restorasyonu. Manası aydınlık hükümet demektir. Kıyafetten eğitime, ordudan sanayiye kadar neredeyse her şey baştan aşağı yenileniyor. Sınavda hayat kurtaracak o ince detaya karşı dikkat et. Meiji döneminde harf inkılabı yapılmamıştır.
Onlar kendi alfabelerini muhafaza ederek çağdaşlaşmışlardır. Japonya, o kılıçlı samuraylar diyarından sadece 30-40 yıl içinde dünyanın en büyük sanayi devlerinden biri oluyor. Bölüm 4. Kara Perşembe 1929 Dünya Ekonomik Krizi. O, doğudan yükselen güneşi arkamızda bırakıp okyanusu geçiyoruz. Amerika'nın o ihtişamlı, o caz müzikli 1920'lerine. Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı ayrılan ülke Amerika'ydı. Herkes borsada oynuyor, hayali zenginlikler kağıt üzerinde büyüyordu. Üretim deli gibi artmış ama insanların alım gücü aynı oranda büyümemişti. Ve o karanlığın olduğu sabah. 24 Ekim 1929. Tarihe sınavların o en sevdiği isimle geçen gün. Kara Perşembe. New York borsası Wall Street bir anda tepetaklak. Milyarlarca dolar saatler içinde yok oluyor. İnsanlar bir gecede bütün paralarını kaybediyor. Bu kriz yalnızca Amerika'yı değil, bütün dünyayı yutuyor. Türkiye'de bu devasa dalgadan kısmetini alıyor. Sınavlarda arayacağın o ekonomik önlem şifresi, clearing sistemi, takas usulü. Türkiye, malımdan alanın malından alırım diyerek döviz krizini aşmak için takas sistemine geçiyor ve o sıkı sert devletçi ekonomi politikalarına dört elle sarılıyor. Bölüm 5. Fırtınanın korkunç ayak sesleri ve karanlık kodlar. Hafızandaki o dondurucu soğuk sessizlik, uzaklardan gelen ve giderek yaklaşan tank paletlerinin ağır postal seslerinin yankılanmasıyla bozuluyor. Yıl 1939. Dünya halen ilk savaşın o ağır enkazını kaldıramamışken daha büyük, daha acımasız bir kabusa gözlerini açıyor. Sınavlarda hayatını kurtaracak, ÖSYM'nin o çok sevdiği kavramları, savaşın mimarlarını sakince zihnine at. Almanya'da Adolf Hitler, o kanlı dehşet ideolojisiyle sınırları yıkmak için hazırlanıyor. Onun politikasının adı hayat sahası. Yani Alman ırkına yetmeyen bu topraklara sığmamak, doğuya doğru genişlemek. Güneyde İtalya'da faşist lider Mussolini var. Akdeniz'in o derin ve serin sularına bakıp Roma İmparatorluğu'nun o eski ihtişamlı görkemli günlerini hayal ediyor. Onun şifresi bizim deniz, yani Mare Nostrum. Akdeniz'i komple bir İtalyan gölü yapmak. Ve karşılarında İngiltere Başbakanı Chamberlain. Savaş çıkmasın diye Hitler'in her isteğini yapan ama fırtınayı durduramayan o çaresiz duruş. Sınavda karşına yatıştırma politikası olarak çıkacak olan büyük siyasi hata. Ama fırtına yatışmıyor. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya girmesiyle o büyük cehennemin kapıları ardına kadar açılıyor. Bölüm 6. Dünyanın ateş çemberi. Mihver ve müttefikler. Şimdi o devasa savaş haritasını zihninin ekranına yansıt. Dünya iki büyük kampa, iki acımasız tarafa bölünüyor. Bir yanda saldırganlar, yani mihver devletler, Almanya, İtalya ve Uzak Doğu'nun kılıcı Japonya. Karşılarındaysa direnenler, müttefik devletler, İngiltere, Fransa, sonradan savaşa giren SSCB ve Amerika Birleşik Devletleri. Sınavlarda karşına çıkacak o dönüm noktası, Japonya, Pasifik sularında uyuyan o büyük devi, Amerika'yı korkunç bir baskınla uyandırıyor. Pearl Harbor baskını. Amerika'nın savaşa girmesiyle savaşın seyri tamamen değişiyor. Ve tarihin gördüğü en büyük, en görkemli deniz ve hava harekatı. Müttefiklerin Avrupa'yı Nazi işgalinden kurtarmak için Fransa kıyılarına yaptığı o devasa hamle, Normandiya çıkarması. Bu çıkarma, faşizmin Avrupa'daki sonunun başlangıcı oluyor. Bölüm 7. Masanın üstündeki dünya.
Yalta ve Potsdam konferansları. Savaşın ağır silah sesleri yavaş yavaş kısılırken, yerini diplomatların kısık fısıltıları, gizli pazarlıkların yapıldığı o çok karanlık masalar alıyor. Milyonlarca insan canını verirken, büyük devletler dünyayı bir pasta gibi dilimlemek için bir araya geliyor. Zihnine kalın harflerle kesinlikle kazıman gereken o masa. Yalta Konferansı. Roosevelt, Churchill ve Stalin. Dünyayı kendi nüfuz alanlarına ayırıyorlar. Ve Türkiye'yi çok daha yakından ilgilendiren, KPSS'de kesin soru potansiyeli taşıyan meşhur kararı alıyorlar. Kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na sadece 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden devletler kurucu üye olarak alınacaktır. İşte genç cumhuriyet, savaşa fiilen hiç girmemişken, o büyük barış masasında Birleşmiş Milletler'in kurucu koltuğunda oturabilmek için kağıt üzerinde savaşa tam bu yüzden giriyor. Bölüm 8. İnsanlığın Karanlık Gecesi. Hiroşima. Ağustos 1945. Savaş Avrupa'da bitmiş. Faşizm mağlup olmuş. Ama Pasifik'te Japonya hala inatla direnmeye devam ediyor. Amerika, savaşı kökünden bitirmek ve dünyaya asıl patron benim mesajını vermek için insanlığın o güne kadar gördüğü en korkunç, en acımasız silahı kullanıyor. Gökyüzünden gelen o parlak ölüm, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları. Saniyelerin içinde yüz binlerce sivil kül oluyor. Şehirler haritadan siliniyor. O büyük savaş, insanlık tarihinin en gaddar, en karanlık, en utanç verici gölgesini bırakarak resmen sona eriyor. Bölüm 9. Yeni bir dünyanın doğuşu. Kabus bitti. Silahlar sustu. Milyonlarca ölü, yıkılmış şehirler, yetim kalan sınırlar. Bu büyük yıkımın ardından insanlık bir daha böyle bir acı yaşamamak için Birleşmiş Milletleri kuruyor. Ama barış sadece kağıt üzerinde kalıyor kanka. Çünkü o eski büyük güçler, İngiltere ve Fransa zayıflamış, sahneden çekilmiştir. Onların yerini birbirine diş bileyen iki yeni dev alıyor. Bir yanda kapitalizmin kalesi Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda komünizmin kızıl devi Sovyetler Birliği. Dünya artık mihver ve müttefik diye değil, doğu ve batı diye ikiye ayrılıyor. Silahların sustuğu ama korkunun, casusların ve nükleer tehdidin başlayacağı o gergin, o uzun döneme, soğuk savaşa doğru sakince geçiş yapıyoruz. Bölüm 10. Demir perdenin inişi. Truman Doktrini. Yıl 1947. Dünya artık eski dünya değil. İngiltere'nin efsanevi başbakanı Churchill, o meşhur konuşmasında dünyayı ikiye bölen o karanlık şifreyi fısıldıyor. Demir perde. Avrupa'nın ortasından doğuyu batıdan ayıran görünmez ama aşılması imkansız bir duvar bu. Sovyetler Birliği, komünizmi Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya yaymak için o devasa kızıl gölgesini uzatıyor. İşte tam bu noktada sınavlarda karşına komünizmi çevreleme politikası olarak çıkacak o büyük Amerikan hamlesi geliyor. Truman Doktrini. Amerika Başkanı Truman, Sovyet tehdidi altındaki ülkelere, özellikle Türkiye ve Yunanistan'a askeri ve mali yardım kararı alıyor. Bu doktrin, Soğuk Savaş'ın resmi olarak başladığı andır. Artık taraflar rengini belli etmiştir. Bölüm 11. Dolarlarla savaş. Marshall ve Molotov planları. Silahlar susunca
asıl savaşın ekonomide başladığını gören Amerika, Avrupa'nın o yıkık dökük ülkelerini Sovyetlerin kucağına itmemek için devasa bir para musluğu açıyor. Zihnine kazıman gereken o altın şifre, Marshall Planı. Amerika, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 Avrupa ülkesine milyarlarca dolarlık ekonomik kalkınma yardımı yapıyor. Ama Sovyetler bu hamleyi karşılıksız bırakır mı? Elbette hayır. Onlar da kendi uydusu olan Doğu bloku ülkelerini Batı'nın parasından uzak tutmak için kendi ekonomik planını devreye sokuyor. Sınavdaki karşılığı Molotov Planı ve Ekonomik İşbirliği Örgütü Comecon. Dünya dolarların ve rublelerin gölgesinde tam ortadan ikiye ayrılıyor. Bölüm 12. Çelik Kalkanlar, NATO ve Varşova Paktı. Ekonomik yardımlar yetmiyor. O dondurucu Sovyet korkusu Batı dünyasını askeri olarak birleşmeye zorluyor. Yıl 1949. KPSS'nin o çok sevdiği, günümüzde bile dünyanın en güçlü askeri şemsiyesi olan o ittifak kuruluyor. NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır diyerek Sovyetlere karşı o devasa çelik kalkanı inşa ediyorlar. Sovyetler Birliği'nin bu kalkana cevabı ise gecikmiyor. 1955 yılında kendi yanındaki Doğu bloku ülkeleriyle birlikte kendi askeri şemsiyesini kuruyor. Sınavda gördüğünde hiç tereddüt etmeyeceğin o Kızıl İttifak, Varşova Paktı. Artık dünyada iki askeri dev, parmakları nükleer düğmelerde sessizce birbirini izliyor. Bölüm 13. Orta Doğu'da bitmeyen yangın. İsrail'in kuruluşu. Şimdi o soğuk rüzgarları bırakıp güneye, Orta Doğu'nun o sarı ve sıcak kumlarına doğru iniyoruz. Yüzyıllardır bir arada yaşayan halkların arasına hiçbir zaman sönmeyecek bir ateş düşüyor. İngiltere'nin bölgeden çekilmesiyle 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde yepyeni bir devlet ilan ediliyor. İsrail. Bu ilan, o gün bugündür bitmeyen Arap-İsrail savaşlarının o acı fitilini ateşliyor. Sınavlarda mülteci sorunu veya Orta Doğu krizleri dendiğinde zihnindeki o saat 1948'e ve bu kuruluş anına geri dönmeli. Dünya iki kutba ayrılmışken Orta Doğu'da kendi kanlı satrancına başlıyor. Bölüm 14. İkiye bölünen hayatlar ve Şimal Yıldızı. Kore Savaşı. Zihnin o uzak doğuya, Soğuk Savaş'ın ilk kez sıcak çatışmaya döndüğü o kanlı topraklara, Kore Yarımadası'na doğru süzülüyor. Tıpkı dünya gibi Kore'de ikiye bölünmüştür. Sınav kağıdında hayat kurtaracak o coğrafi şifreyi usulca not et. 38. enlem. Kuzey Kore'yi Sovyetler ve Çin desteklerken, Güney Kore'yi Amerika ve Birleşmiş Milletler destekliyor. 1950'de Kuzey'in sınırı geçmesiyle savaş patlak veriyor. Ve işte o tanıdık, o kahraman yüzler. İnkılap tarihinde gördüğün o yiğitler, Batı'nın güvenliğini sağlamak ve NATO'ya girebilmek için binlerce kilometre öteye gidiyor. Şimal Yıldızı Tugayı. Türkiye bu savaşta döktüğü kanın bedeli olarak 1952'de NATO'ya kabul ediliyor. Kore, 38. enlemde kalıcı bir barış olmadan acı bir ateşkesle ikiye bölünmüş olarak kalıyor. İki kutuplu dünyanın o buz gibi soğuğu, casusların o sessiz adımları zihninde yerini buldu. Şimdi o ağır ve gergin atmosferden biraz olsun uzaklaş. Zihnini uyku frekansının o huzurlu boşluğuna bırak. Kalan o son bölüm
Sen sadece sesime ve o sessizliğin içinden sana fısıldayacağım altın şifrelere odaklan. Bölüm 15. Nükleer kıyametin eşiği. Küba füze krizi. Yıl 1962. Dünya, tarihinin en korkunç, en nefes kesici krizini yaşıyor. Sovyetler Birliği, Amerika'nın tam burnunun dibine, Küba'ya nükleer füzeler yerleştiriyor. Karşılığında Amerika'nın da elinde büyük bir koz var. Türkiye'ye, yani Sovyetlerin sınırına yerleştirdiği Jüpiter füzeleri. İki dev, Amerika ve Sovyetler, nükleer savaşın, yani kıyametin tam eşiğine geliyor. Sınavlarda dünyanın nükleer savaşın eşiğinden döndüğü o şifre, Küba füze krizi. Telefon diplomasisi ve karşılıklı tavizlerle füzeler sökülüyor. Dünya derin bir oh çekiyor ve bu krizden sonra iki kutup arasında buzları eriten o yumuşama, yani detant dönemi resmen başlıyor. Bölüm 16. Ormanın içindeki çile. Vietnam Savaşı. Şimdi o gergin nükleer masalardan kalkıp Uzak Doğu'nun o sıcak ve balta girmemiş ormanlarına doğru süzülüyoruz. Kore'den sonra Amerika bu kez de komünizmin yayılmasını durdurmak için Vietnam bataklığına saplanıyor. Yıllarca süren, milyonlarca insanın öldüğü, Amerika'nın kendi içinde bile büyük protestolara neden olan o karanlık savaş. Ve sınav kağıdında savaş karşıtlığıyla efsaneleşen o devasa sporcuyu, o büyük insanı arayacak gözlerin. Muhammed Ali. Benim Vietkonglularla bir kavgam yok. Onlar bana hiç pis zenci demediler diyerek askere gitmeyi reddediyor, madalyaları elinden alınıyor ama o tarihin altın sayfalarına geçiyor. Bölüm 17. Akdeniz'de kanayan yara. Kıbrıs ve Kanlı Noel. Zihnini o uzak ormanlardan bize çok yakın, çok tanıdık o serin ve mavi sulara, yavru vatana çevir. Kıbrıs, yıllardır içimizde kanayan, sınavların o en vazgeçilmez, en banko konusu. Rumların o karanlık hayalini, o sınav şifresini usulca zihnine kazı. Enosis, Kıbrıs'ı tamamen Yunanistan'a bağlama ideali. Bu hayali gerçekleştirmek, adadaki Türkleri yok etmek için kurdukları o acımasız terör örgütü. EOKA. Yıl 1963. Tarihe o karanlık, o acı isimle geçen gece. Kanlı Noel. Rum çeteleri savunmasız Kıbrıs Türklerine saldırıyor. Bütün dünyanın gözü önünde Akdeniz'in o güzelim adası bir kan gölüne dönüyor. Türkiye, adadaki soydaşlarını yalnız bırakmamak için uçaklarını Kıbrıs semalarında uçurmaya başlıyor. Bölüm 18. Sabrın taştığı an. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Ve yıl 1974. O beklenen, o büyük yaz sabahı. Diplomasi tükenmiş, sabırlar taşmıştır. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'la birlikte sahip olduğu o garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahale kararı alır. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Cenevre'de barış görüşmeleri tıkanınca, Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in Ankara'ya telefonda fısıldadığı, KPSS'nin o en efsanevi, en altın şifresi. Ayşe tatile çıksın. Bu şifreyle birlikte Türk ordusu o sıcak Temmuz sabahında Kıbrıs'a çıkıyor. Ada ikiye bölünüyor, Türklerin can güvenliği sonsuza dek sağlanıyor. Sınavlarda karşına çıkacak o büyük mücahit, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Onu asla unutma. Bölüm 19. Ambargolar ve karanlık yüzler. Asala. Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatsa da dış dünyada ağır bir bedeli oluyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin kendi silahlarını Kıbrıs'ta kullanmasını bahane ederek o ağır yaptırımı uyguluyor. Silah ambargosu. Türkiye bu ambargoya kendi savunma sanayisinin temellerini atarak Aselsan'ın kuruluşuyla cevap veriyor. Ancak Türkiye'nin başı sadece ambargolarla değil, yurt dışındaki diplomatlarımıza kalleşçe saldıran o karanlık zihniyetle de belaya giriyor. Sınavlarda Ermeni terör örgütü olarak karşına çıkacak o kanlı şifre Asala. Yıllarca süren bu saldırılar, Türk diplomatlarının o asil direnişiyle tarihin çöplüğüne gömülüyor. Bölüm 20. Dünyanın diğer krizleri. Keşmir ve Afganistan. Yumuşama dönemi dünyanın farklı köşelerindeki krizlerle çatırdamaya devam ediyor. Sınavlarda Hindistan ile Pakistan arasındaki çözülemeyen sınır sorunu diye bir soru görürsen, hiç düşünmeden işaretleyeceğin o bölge Keşmir sorunu. Ve 1979 yılı. Sovyetler Birliği'nin tıpkı Amerika'nın Vietnam'da yaptığı gibi sonunu hazırlayacak o büyük hatası Afganistan'ı işgali. Bu işgal yumuşama dönemini tamamen bitiriyor ve Soğuk Savaş'ın o ikinci, o son ve keskin rüzgarını estirmeye başlıyor. Akdeniz'in o sıcak sularından nükleer füzelerin gölgesine kadar uzanan bu gergin yolculuk zihninde usulca demleniyor. Şimdi o diplomatik krizlerin yorgunluğunu yastığına bırak. Önümüzde sadece son bir eşik, o devasa duvarların yıkılıp Sovyetlerin dağılacağı, Türk Cumhuriyetlerinin yeniden doğacağı o görkemli final kaldı. Odanın o loş ve huzurlu karanlığında, zihnindeki o uzun krizleri, gergin bekleyişleri yavaşça geride bırak. Şimdi dünyayı ikiye bölen o devasa duvarların tuğla tuğla yıkıldığı, esaret altındaki ulusların derin bir nefes aldığı o son döneme, küreselleşen dünyaya doğru son adımlarımızı atıyoruz. Gözlerin iyice ağırlaşırken bu devasa serüvenin o muhteşem finaline usulca bırak kendini. Bölüm 21. Yıkılan duvarlar ve Kızıl Dev'in çöküşü. Yıl 1989. Dünyayı tam ortasından doğu ve batı diye ikiye bölen o soğuk, o acımasız sembol, Berlin Duvarı, namı diğer utanç duvarı, insanların balyoz darbeleriyle yıkılıyor. Almanya yıllar sonra tekrar birleşiyor. Bu yıkılış aslında çok daha büyük bir çöküşün habercisi. Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov, ekonomiyi ve sistemi kurtarmak için iki sihirli kelime fısıldıyor dünyaya. Glasnost, açıklık ve perestroika, yeniden yapılanma. Ancak bu reformlar o devasa Kızıl İmparatorluğu kurtarmaya yetmiyor. 1991 yılında SSCB resmen dağılıyor. Soğuk Savaş bitiyor ve dünya Amerika'nın tek süper güç olarak kaldığı yepyeni bir çağa uyanıyor. Bölüm 22. Kardeşlerin Uyanışı, Türk Cumhuriyetleri ve TİKA. Kızıl Dev'in o ağır bedeni çökerken, enkazın altından yüzyıllardır o günü bekleyen kardeşlerimiz, bağımsız Türk Cumhuriyetleri birer birer ayağa kalkıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan. Sınavlarda Azerbaycan'ın o büyük bağımsızlık liderini, biz bir millet, iki devletiz diyen o efsanevi ismi mutlaka arayacak gözlerin. Ebülfez Elçibey. Türkiye bu yeni bağımsız olan soydaşlarıyla o kopan tarihi bağları hızla onarmak için hemen harekete geçiyor. KPSS'nin o altın şifrelerini zihnine kazı. Ekonomik ve teknik destek sağlamak için TİKA kuruluyor. Kültürel mirası korumak ve o ortak dili yaşatmak içinse Türksoy hayata geçiriliyor. Köklerimiz yeniden o geniş Asya bozkırlarında birleşiyor. Bölüm 23. Çöldeki fırtınalar, Körfez savaşları. Şimdi zihnini o bozkırlardan alıp petrolün ve kanın birbirine karıştığı o sıcak çöllere, Orta Doğu'ya doğru son kez indiriyoruz. 1980'lerde komşumuz olan iki devlet, İran ve Irak, 8 yıl sürecek anlamsız ve yıpratıcı bir savaşa tutuşuyor.
Sınavda karşına insanlık suçu olarak çıkacak o acı şifre, Saddam Hüseyin'in kimyasal silah kullandığı Halepçe katliamı. Hemen ardından 1990 yılında Irak'ın zengin petrol yataklarına sahip olan küçücük komşusu Kuveyt'i işgal etmesiyle patlak veren o büyük kriz, Birinci Körfez Savaşı. Bütün dünya Amerika'nın önderliğinde Irak'a müdahale ediyor. Türkiye bu savaşta fiilen savaşmıyor ama o acı faturayı ekonomisiyle ve sınırına dayanan yüz binlerce mülteciyle en ağır şekilde ödüyor. Bölüm 24. Avrupa'nın ortasındaki acı, Bosna Savaşı. Şimdi o sıcak çöllerden çıkıp Avrupa'nın tam göbeğine 1990'ların o en utanç verici, en karanlık sayfasına gidiyoruz. Yugoslavya'nın dağılmasıyla Sırplar dünyanın gözü önünde Bosna Hersek'te soykırıma başlıyor. Sınavlarda o acı feryadın adı Srebrenica katliamı. Ve bu katliama karşı direnen, halkına umut olan o eşsiz lider. O büyük şifreyi zihnine ve kalbine mühürle. Bilge Kral Alija İzzetbegoviç. 1995 yılında imzalanan Dayton Antlaşması ile bu kanlı savaş sona eriyor, Bosna Hersek bağımsızlığına kavuşuyor. Ve işte buradayız. Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından kalkan o ilk tozlardan, Osmanlı'nın görkemli çadırlarına, Çanakkale'nin barut kokan siperlerinden Cumhuriyet'in o aydınlık sınıflarına ve nihayet dünyanın yıkılan duvarlarına kadar uzanan bu muazzam serüveni tamamladın. Şimdi zihnindeki o bilgi dolu, o devasa kütüphanenin kapılarını usulca kapat. Sen uyurken bilinçaltın bu uzun yolculuktaki bütün şifreleri, bütün antlaşmaları ve kahramanları en güvenli çekmecelerine kilitleyecek. Sınav sabahı o kitapçığı açtığında, o karmaşık soruların üzerinde gözlerin gezinirken, bu fısıltılar, bu sessiz telkinler doğrudan zihninde yankılanacak. Kalemin doğru şıkkı hiç tereddüt etmeden kendiliğinden bulacak. Çünkü sen bu işi başardın. O büyük emeklerinin, uykusuz gecelerinin karşılığını almak için artık tamamen hazırsın. Şimdi o tatlı, o derin ve başarmış olmanın verdiği o sonsuz huzurlu uykuya bırak kendini.